Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan bebek yeleğinin yapılışını anlatacağım. Yeleğim 1-2 yaşa olabilecek ölçüde yeleğime yaka kısmından başladım. Yakada yaka düşürme tekniği uyguladım. Sonrasında robamı büyüterek ördüm. Beden kısmında renkli iplerimle beraber beden kısmını ördüm. Yeleğimde beyaz ipim 250 metre uzunluğunda, renkli olan iplerim de yine 250 metre uzunluğunda. Sizin elinizde hangi renkler varsa onlarla beraber de yeleğinizi örebilirsiniz. 3.25 milim şişle beraber yeleğimi ördüm. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 5 tane düğme yeri açtım. Şöyle yeleğimin ölçülerini sizlere vereyim. Şu şekilde yeleğimin yüksekliği şöyle 36 santim yüksekliğinde. Genişliği ise şu şekilde 28 santim genişliğinde. Dediğim gibi 1-2 yaşa olabilecek ölçüde. Yeleğimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü de bu şekilde. Cıvıl cıvıl bir yelek. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örersiniz. Şimdi yeleğimizin yapımına geçelim. Yeleğimi yapmaya başlıyorum. Yeleğim için 3.25 milim şiş kullanacağım. 250 metre uzunluğunda iple beraber yeleğimi öreceğim. Şişimin üzerine 87 adet ilmeğimi atıyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. 87 adet ilmeğimi şişimin üzerine attım. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıramı haroşa olarak ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Bu bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelim bitene kadar bu sondaki bir ilmeğimi ters olarak öreceğim. Yine diğer kısımdaki son ilmeğimi de yine ters olarak öreceğim. Örgümün kenarının güzel görünmesi için bu şekilde son ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sona geldiğimde son bir ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bu şekilde 3 diş haroşamız olana kadar sıralarımızı örelim. Sonrasında düğme yeri açacağız. Örneğimin ön yüzündeyim. 1, 2, 3 diş haroşa sıram oldu. Başlangıç ipim sol kısımda. Şimdi burada ben düğme yerimi açacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 3 ilmeğimi ördüm. Toplamda 4 ilmek örmüş oldum. İpimi bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada düğme yerimi açmış oldum. İlmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Arka yüzde yine sıramı haroşa örgü olarak tamamlayacağım. Sıralarımı ördüm. Şöyle düğme yerimiz burada belirgin oldu. Robamı bölümlere ayırdım. Şöyle ön kısım için 17 ilmeğim bir ayraçla beraber belirledim. Ara kısımda bir ilmeğim var. Sonrasında yine ayracımı taktım. Kol için 11 ilmeğim ayracımla belirledim. Ara kısımda bir ilmeğim var. Yine ayracımı taktım. Arka kısımda 27 ilmeğim var. Ayracımı taktım. Ara kısımda bir ilmeğim var. Ayracımla belirledim. Kol için yine 11 ilmeğim, arada bir ilmeğim, ön için yine 17 ilmek şeklinde robamı belirledim. Yaka düşürme tekniği de kullanacağım. 3-3-2 şeklinde ilmeklerime yaka düşürme tekniği uygulayacağım. Şimdi ayracımın olduğu yere kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane ilmeğimi ön için ördüm. Ayracımı çıkartıyorum. İpimi bir doladım. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında yine ipimi bir doladım. Ayracımı çıkarttım. Kol için olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 11 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Ayracımı çıkartıyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ipimi bir doladım. Ayracımı çıkarttım. Arka kısım için olan 27 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 27 ilmeğimi ördüm. İpimi bir doladım. Ayracımı çıkartıyorum. Aradaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ipimi bir doladım. Ayracımı çıkarttım. Kol için olan 11 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kol için olan 11 ilmeğimi ördüm. İpimi bir doladım. Ayracımı çıkartıyorum. Aradaki ilmeğimi düz ördüm. İpimi bir doladım. Ayracımı çıkarttım. Şimdi burada yaka düşürmeye başlayacağız. Kenarda 7 tane pat ilmeğim var. 2, 4, 6, 7 tane kenar pat ilmeğim. Kalan ilmeklerimi 2, 3 şeklinde yaka düşürme uygulayacağım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi yaka düşürmeye başlayacak olduğum için 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Buradan geriye dönüyorum. Burada kalan ilmeklerim 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dolamış olduğum ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Şu kısımda acur çalışması yapmış olduğumuz yere kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Burada da yine yaka düşürme yapacağım. O yüzden acur çalışması yapmış olduğumuz yere kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sondaki acur çalışmama kadar arka yüzdeki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi burada şöyle 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kenar pat ilmeğim. 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kenar pat ilmeğim. Sonrasında 2, 3 şeklinde yaka düşürmeyi yapacağım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yaka düşürme için 3 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Sol şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim kaldı. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. İlmeğimi örmeden alıyorum. Burada yine acur çalışmalarımız olacak. 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Acur çalışması yapmış olduğum yere geldim. Burada hemen acur çalışmamın üzerine ipimi bir doluyorum. Bir ilmek örmüştük. Bir önceki sırada bir ilmek örmüştük. Şimdi 3 ilmek öreceğiz. Ara kısımda 3 ilmek öreceğiz. Yani acur çalışması yapmış olduğumuz ilmekleri de ara kısma ekleyeceğiz. Şimdi ipimi bir doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. İpimi tekrardan bir doladım. Yine acur çalışması yapmış olduğum yere kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Acur çalışması yapmış olduğum yere geldim. İpimi bir doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım.
Diğer acur çalışmasının olduğu yere kadar arka kısımdaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu anda yeleğimin arka kısmındaki ilmeklerimi örüyorum. Acur çalışmalarımızı örneğimizin hep ön yüzünde yapıyoruz. Acur çalışmasının olduğu yere geldim. İpimi bir doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Kol için olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine acur çalışmasının olduğu yerde acur çalışmamı yapacağım. Acur çalışmanın olduğu yere geldim. İpimi bir doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. İpimi bir doladım. Şurada yaka düşürme yaptık. Oraya kadar ilmeklerimi örüyorum. Yaka düşürme yaptığımız yer şurada belirgin. Oraya kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi 3 ilmek daha öreceğim. Yaka düşürme için 3 ilmeğimi daha örüyorum. Bu şişimde 12 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Sol şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. 2 ilmek daha yaka düşürme için sonrasında kullanacağım. Şimdi bu şekilde modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. İlmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilmeği biraz sıkıca tutalım ki orada boşluk görünmesin. Bu şekilde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Acur çalışması yapmış olduğum ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Diğer yaka düşürme yapmış olduğumuz yere kadar ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örelim. Arka yüzde yaka düşürme yapmış olduğum yere kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sol şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim var. 3 ilmeğini ters olarak örüyorum. Yaka düşürme için 3 ilmeğimi kullandım. Sol şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Modelimi çeviriyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Burada yine acur çalışmamızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Acur çalışması yapmış olduğumuz yere kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şu şekilde yaka düşürmemiz bayağı belirginleşti. Burada şimdi acur çalışmamı gördüm. Hemen ipimi bir doluyorum. Bir önceki sırada 3 ilmek örmüştük. Burada acur çalışmalarımızı da eklediğimiz için 5 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. İpimi tekrardan bir doladım. Acur çalışmamı yaptım. Diğer acur çalışmama kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Diğer acur çalışmama kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Acur çalışmamı gördüm. İpimi bir doladım. Arada 2, 4, 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Diğer acur çalışmama kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Acur çalışmama kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Acur çalışmama geldim. İpimi bir doladım. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 ilmeğimi ördüm. İpimi bir doladım. Koldaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3 tane acur çalışması yapmış olduk. Yine acur çalışmama geldim. İpimi bir doladım. 5 ilmeğimi düz örüyorum.
5 ilmeğimi düz ördüm. İpimi bir doladım. Yaka düşürme yapmış olduğum yere kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şurada yaka düşürme yapmış olduğum yer belirgin. Oraya kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Sol şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Bunun 7 tanesi pat ilmeğim, 2 tanesini de yaka düşürmede kullanıyorum. 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sol şişimde 7 ilmeğim kaldı. Son yaka düşürme ilmeklerimi de kullanmış oldum. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Biraz sıkıca tutuyorum ki orada boşluk olmasın. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer kısımda yaka düşürme yapmış olduğumuz yere kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Acur çalışması yapmış olduğumuz ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Yeniden ön kısımda yeniden acur çalışması kurulumu yapacağız. 3 tane olarak yaptık. Tekrardan yeniden kurulum yapacağız. Sıramı tamamlayayım. Arka yüzdeki sıramı yaka düşürme yapmış olduğum yere kadar ters olarak ördüm. Sol şişimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğini yaka düşürme için kullanıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sol şişimde 7 tane kenar pat ilmeğim kaldı. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada yeniden acur çalışması yapacağız. Yani 1, 2, 3 tane acur çalışması yaptık. Tekrardan ilk başta nasıl kurulum yaptıysak yine burada yeniden kurulum yapacağız. Yani şurada sabit ilmeğimiz var bir tane. Bu sabit ilmeğimizi belirleyeceğiz. Bu sabit ilmeğimizi şurada belirleyeceğiz. Bunun sağından ve solundan ipimizi dolayarak acur çalışmamızı yapacağız. Şimdi oraya kadar ilmeklerimi öreyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burayı da artık düz olarak örüyorum. Acur çalışmasının olduğu yerleri düz olarak örüyorum. Burada başlangıçta belirlemiş olduğum ilmeğimi belirledim. Hemen bunun öncesinde ipimi bir doluyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında yine ipimi bir doladım. Yine diğer acur çalışmamın olduğu yere kadar ilmeklerimi örüyorum. Diğer acur çalışmamın olduğu yere geldim. Hemen buradaki sabit ilmeğimi şuradan belirliyorum. Hemen şuraya kadar ilmeklerimi örüyorum. Tekrardan bakıyorum. Bu ilmeğim. Hemen öncesinde ipimi bir doladım. İlmeğimi düz örüyorum. Sonrasında yine ipimi bir doladım. Diğer acur çalışmasına kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Diğer acur çalışmasına kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. İlmeğimi burada belirledim. Hemen öncesinde ipimi bir doladım. İlmeğimi düz örüyorum. Sonrasında yine ipimi bir doladım. Yine diğer acur çalışmasına kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Acur çalışmasına kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Hemen ilmeğimi belirledim. Şöyle hemen ilmeğimi belirledim. İpimi bir doladım. İlmeğimi düz örüyorum. Sonrasında yine ipimi bir doladım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Artık yaka düşürmemiz yok. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şurada yaka düşürme yapmış olduğumuz yere geldim. Sol şişimde 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Artık pat ilmeklerimizle beraber modelimize devam edeceğiz. Kenardaki ilmeğimi ters olarak ördüm.
Bu şekilde yaka düşürmemiz burada belirginleşti. Arka yüzde sıramı ters olarak öreceğim. Kenar pat ilmeklerimi 7 tane kenar pat ilmeğimi düz olarak öreceğim. Ara kısımdaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yine kenara geldiğimde kenardaki 7 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Arka yüzde sıramı ters örerek geldim. Burada yaka düşürme yapmış olduğum yere geldim. Sol şişimde 7 tane kenar pat ilmeğim var. İpimi ön kısma çeviriyorum. 7 tane kenar pat ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters olarak ördüm. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Acur çalışması yapmış olduğum yere kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Acur çalışması yapmış olduğum yere geldim. Burada yaka düşürmemiz bayağı belirgin oldu. Acur çalışması yapmış olduğum yerde bir ilmek örmüştük. Şimdi 3 ilmek ara kısımda öreceğiz. Hemen ipimi bir doladım. Ara kısımda 3 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında yine ipimi bir doladım. Diğer acur çalışmasının olduğu yere kadar ilmeklerimi örüyorum. Acur çalışmasına kadar ilmeklerimi ördüm. İpimi bir doladım. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi bir doladım. Bu şekilde acur çalışmamı yaparak ön yüzdeki sıramı tamamlayacağım. Arka yüzde ilmeklerimi modele göre öreceğim. Tekrardan ön yüze geldiğimde acur çalışmamı yapacağım. Yani 3. acur çalışmasını yapacağım. Şimdi ara kısımda 3 ilmek ördük. Tekrar ön yüze geldiğimizde ara kısımda acur çalışması yaptığımızda 5 ilmek öreceğiz. Sonradan arka yüzde modele göre ilmekleri öreceğiz. Yine ön yüze geldiğimizde yeniden 3. acur çalışması model kurulumunu yapacağız. Yine sabit ilmeğimizi şuradan belirleyeceğiz. Hemen sağından solundan ilmek artışı yapacağız. Bu şekilde acur çalışmalarımızı ilerleterek roba kısmımızı öreceğiz. Birinciyi yaptık, ikinciyi örüyoruz. Bu şekilde 5 tane acur çalışmamız olana kadar robamızı örerek büyüteceğiz. 14-15 sırada bir düğme yerlerimi açacağım. Ben de şuradaki acur çalışmalarım 5 tane olana kadar sıralarımı öreyim. 5 tane acur çalışması sıralarım olana kadar robamı büyüterek ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane olarak ördüm. Bir de şurada kollarının güzel görünmesi için bir tane de yeni kurulum yaptım. Bununla beraber bırakacağım. Artık bunu arttırmayacağım. Yani bir tane de kurulum yapmış oldum. 5 taneyi tamamladım. 6.'yı da bir tane olarak kurulum yaptım. Burada sıralarımızı haroşa olarak öreceğiz. 4 diş haroşa sırası öreceğiz. Örneğimin ön yüzündeyim. Sıralarımı haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde düz olarak sıralarımı öreceğim. 4 diş haroşa sırasına sıralarımı tamamlayacağım. Şurada düğmemden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diş haroşa oldu kenar patımda. 15. haroşamda düğme yerimi açacağım. İkinci düğme yerimi 15. haroşamda açacağım. Şimdi sıralarımı öreyim. Düğme yerimizi de açmayı unutmayalım. Haroşa sıralarımı ördüm. 1, 2, 3, 4 diş haroşa sıram olana kadar sıralarımı ördüm. Düğme yerimi de açtım. Şimdi koldaki ilmeklerimizi keseceğiz. Ön kısımdaki ilmeklerimi örüp kola kadar geleyim. Şurada ayrım yerinde ortada sabit bir ilmeğimiz vardı. Bu ilmeğimizi şuradan belirliyoruz. Bu ilmeğimize kadar ön kısımdaki ilmeklerimizi haroşa olarak örelim.
ön kısımdaki ilmeklerimi ördüm. Robamda toplamda 215 adet ilmeğim vardı. Ön kısımda 33 ilmeğimi şu anda haroşa olarak ördüm. Kol kısmında 45 ilmeğimi keseceğim. Arka kısımda 59 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Yine diğer kol kısımda 45 ilmeğimi kesim yapacağım. Ön kısımda 33 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Şimdi burada ön kısımda 33 ilmeğimi ördüm. Şurada sabit bir ilmeğimiz vardı. Artış yapmış olduğumuz yerde. Bu sabit olan ilmeğimi burada belirledim. Şu ilmeğim, bunu kola dahil edip kesimimi yapacağım. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi ördüm. Yine sonraki ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde koldaki ilmeklerimi kesiyorum. Koldaki ilmeklerimin kesimini yaptım. Şurada ayrım yerindeki sabit ilmeğimi belirledim. Yukarıya doğru şuradaki ilmeğimi de, o ilmeğimi de kestim. Şimdi arkadaki ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yine diğer kola geldiğimde sabit ilmeğimi belirleyeceğim. Bu ilmeğimi de kesmeye dahil edeceğim. Koldaki ilmeklerimi keseceğim. Yine diğer taraftan sabit ilmeğimi belirleyip onu da kesime dahil edip önde kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Sıramı öreyim. Sıramı tamamladım. Örneğimin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi ön pat için ördüm. Ön kısımdaki ilmeklerimi ipimi arka kısma alarak ters olarak örüyorum. Kol altında artışlar yapacağız. İlmeklerimi ters olarak kol altına kadar öreyim. Kol altına kadar ilmeklerimi ördüm. Kol altı için 3 tane ilmeğimi arttırıyorum. 1, 2, 3 tane ilmek artışı yaptım. Şimdi arka kısımdaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer kol altında da yine 3 ilmek artışı yapacağım. Sonrasında ön kısımdaki ilmeklerimi ters öreceğim. Ön pattaki ilmeklerimi haroşa örüp sıramı tamamlayacağım. Kol altında artışlarımızı yaparak sıramızı tamamladım. Örneğimin ön yüzünde sıramı düz olarak öreceğim. Arka yüzünde sıramı ters olarak öreceğim. 2 sıra örmüş olacağım. Sonrasında bedendeki renklerin geçişimine başlayacağız. Şimdi ben de 2 sıramı tamamlayayım. 2 sıramı ördüm. Şöyle ön yüzde düz örgülerim belirginleşti. Şu kenarda da 1-2 diş haroşam oldu. Şimdi bedendeki renkli kısma geçtik. Şöyle ben yeşil, turuncu ve sarı ile beraber yeleğimin beden kısmını öreceğim. Sizler de istediğiniz renkle beraber beden kısmını örebilirsiniz. İlk önce yeşille beraber başlayacağım. Bir de diğer kısımdaki pat yerini örmek için, yani burada şimdi yeşil ipimizi de ekleyeceğiz. Beden kısmını öreceğiz. Diğer pat kısmına geldiğimizde buradaki pat kısmını örmek için beyaz ipe ihtiyacımız var. İpinizin, yani yumağınızın şöyle iç kısmından çıkartarak biraz sarıp burayı onunla beraber örebilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Şimdi pat kısmını beyazla beraber örüyorum.
2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Burada şimdi yeşil ipimi şöyle alıyorum. Yeşil ipimi burada ekleyeceğim. Modelim için ilk şuradaki 7 ilmeğimden sonraki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi yeşille beraber öreceğim. 1, 2, 3 ilmeğimi yeşille beraber ördüm. Bu ipimi sonradan burada sabitleyeceğim. Sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden aldım. Yani 3 ilmeğimizi yeşille beraber örüyoruz. Sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde diğer pat kısmına kadar sıramızı öreceğiz. 3 ilmeğimi ördüm. 1 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. 1 ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. 1 ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şöyle yeşil ipime beyaz ipimi ekledim. Bir miktar beyaz ip ayırmıştım. Onu yeşil ipime ekledim. Şu kenardaki pat kısmını örmek için. Kenarda şimdi 3 tane yeşilimi ördüm. Bir tane beyazımı örmeden alıyorum. 2, 4, 6, 7 tane kenar pat ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenardaki 7 pat ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. Yeşil ipimi şu şekilde çapraz bir şekilde beyaz ipi sol tarafa doğru, yeşil ipi sağ tarafa doğru alıyorum. Bu şekilde örgüme devam edeceğim. O ara kısımda boşluk olmaması için bu şekilde ipleri birbiri üstünden geçirerek örgüme devam edeceğim. Yine burada beyaz olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi ön yüze aldım. Yeşillerimi şöyle haroşa olarak örüyorum. Beyazıma geldiğimde ipimi arka yüze alıyorum. Yine örmeden beyazı sağ şişimin üzerine geçiriyorum. İpimi ön yüze aldım. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Örmeden almış olduğum beyaz ilmeği yine örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. İpimi ön yüze aldım. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden almıştım. İpimi arka yüze aldım. Yine beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Ön yüzdeki görünümü şu şekilde, modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. 3 tane ilmeğimi yeşille beraber ördüm. İpimi arka kısmı alıyorum. Şöyle çapraz olarak iplerimi arkadan üst üstten şöyle çapraz şekilde geçiriyorum. Bu şekilde beyazla beraber kenardaki pat kısmını öreceğim. Kenardaki bir tane beyazımı örmeden alıyorum.
2, 4, 6, 7 tanesi kenar pat ilmeğim, bir tane beyazımı örmeden sağ şişimin üzerine aldım. Kenardaki 7 pat ilmeğimi düz olarak öreceğim. Burada yeşil ipimi keserek birbiriyle düğüm yapacağım. Sonrasında yine yeşil ipe sıra geldiğinde tekrardan yeşil ipimi ekleyeceğim. Şöyle modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle diğer yeleğimden sizlere göstereyim. Bakın şu şekilde modelimizin görünümü. Şimdi yeşil renkle beraber ördük. Arada beyaz renkle beraber öreceğiz. Sonrasında turuncu ipimizi ekleyeceğiz. Bu şekilde sıralarımızı ilerleteceğiz. Şimdi beyazla beraber örüyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi beyazla beraber öreceğim. Burada örmeden almış olduğumuz ilmeği de yine beyazla beraber örüyorum. Yeşil ilmeklerimi de yine beyazla beraber düz olarak örüyorum. Yine örmeden almış olduğum beyaz ilmeği de düz olarak örüyorum. Yeşil ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde beyazda olan sıramızı öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Tekrardan ön yüze geldiğimizde düz, arka yüzde ters olarak 4 sıra öreceğiz. Şu kenarda 2 diş haroşamız olacak. Yani 4 sıra örmüş olacağız. Kenarda 2 diş haroşamız oluşmuş olacak. Şimdi ben de sıralarımı tamamlayayım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak sıralarımı öreceğim. Burada örmeden almış olduğum ilmeği de örüyorum. 3 tane yeşil ilmeğim var. Onları da düz olarak örüyorum. Sıralarımı bu şekilde tamamlayacağım. Bu kısma geldiğimizde burada ipimiz vardı. İsterseniz bu iple beraber de örebilirsiniz. İsterseniz bu iple beraber de bu kenardaki pat kısmını da örebilirsiniz. Şimdi sıralarımızı tamamlayalım. Sıralarımı tamamladım. Şöyle kenarda 1-2 diş haroşam oldu. 1-2-3 3 sıra düz örgüm var. 4. sıra şişimin üzerinde. Şimdi turuncu rengimle beraber devam edeceğim. Yani her bir rengin arasında 4 sıra düz örgümüz olacak. Kenardaki pat ilmeğimi örüyorum. Kenardaki pat ilmeğimi ördüm. Rengimi aldım. Sizler hangi rengi kullanacaksanız onunla beraber devam edebilirsiniz. Şimdi burada ilk ilmeğim örmeden alıyorum. Bu beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Sonraki 3 ilmeği şöyle turuncu renkle beraber örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi turuncu renkle beraber ördüm. Sonraki ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine aldım. Yine 3 ilmeğimi turuncu renkle beraber örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Turuncuyla örerek sona doğru geldim. Sonda 8 ilmeğim kaldı. 1 ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi beyaz iple beraber öreceğim. Şöyle şurada ayrı bir beyaz ipim vardı. Onu alıyorum. Şöyle biraz bolca alıyorum ki şurayı toplama yapmasın. Çünkü biraz aşağıda kalmış. Toplama yapmaması için şöyle biraz bolca alıyorum ve kenardaki 7 pat ilmeğimi bu iple beraber
örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Yine kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yedi ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Beyaz ipimi arka kısma alıyorum. Turuncu ipimle beraber öreceğim. Şurada bir tane örmeden almış olduğum ilmeğim var. Bu ilmeğimi yine sağ şişimin üzerine örmeden alıyorum. Turuncu ipimle beraber devam edeceğim. Şöyle iplerimi arka kısımda çapraz şekilde alıyorum ve turuncu ipimi ön kısma geçirdim. Bu ara kısımda boşluk olmaması için bu şekilde iplerimi arka kısımda çapraz şekilde alarak örgüme devam ediyorum. Turuncu ilmeklerimi turuncu olarak ördüm. İpimi arka yüze aldım. Örmeden almış olduğum ilmeği yine örmeden sağ şişimin üzerine aldım. İpimi ön yüze aldım. Yine turuncu ilmeklerimi turuncu ile örüyorum. Bu şekilde modelimizi büyüteceğiz. Ben şu anda turuncu renkle beraber örüyorum. Yine ara kısma beyaz koyacağım. Sonrasında yine yeşille beraber öreceğim. Sonrasında yine araya beyaz koyacağım. Sonrasında sarı renkle beraber devam edeceğim. Bu şekilde modelimizi ilerleteceğiz. Şöyle ön yüzdeki görünüşü bu şekilde modelimizin. Şöyle diğer yeleğimden sizlere göstereyim. Şu şekilde yeşille beraber ördük. Şu anda turuncu örüyoruz. Sonrasında tekrardan yeşil renkli öreceğiz. Sonrasında sarı ipimi ekleyeceğim. Sonra yine yeşil, turuncu, yeşil, sarı. Bu şekilde sıralarımı ilerleteceğim. Düğme yerlerimi 15 sırada bir veya 14 sırada bir açacağım. Aşağıya doğru bu yeleğimde 2, 4, 6, 8, 10, tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 model sırası yaptım. Bu yeleğimde de yine yeterli uzunluğa gelene kadar sıralarımı öreceğim. Kaç sıra ördüğümü yeleğimin bitiminde sizlere söyleyeceğim. Yeterli uzunluğa gelene kadar renklerle beraber yeleğimi öreyim. Düğmelerimizi de açmayı unutmayalım. Şimdi sıralarımı örüp tekrardan sizlere anlatım yapacağım. Yeleğimin beden kısmını renklerle beraber ördüm. Şöyle yeşille beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olarak ördüm. Turuncu olarak 1, 2, 3 tane olarak ördüm. Sarı olarak 1, 2, 3 tane olarak sarı renkle beraber ördüm. Toplamda renkli kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane olarak ördüm. Benim için yeterli. Şimdi beden kısmında şöyle yeşilden sonra beyazla beraber ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak sıramı ördüm. Tekrardan ön yüzde düz ördüm. Şimdi haroşa olarak örgüme öreceğim. Örneğimin arka yüzündeyim. İlmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Tekrardan ön yüze geldiğimde yine haroşa olarak öreceğim. Burada beden kısmında 4 diş haroşa sırası olana kadar sıralarımı öreceğim. Sonrasında ön yüzde yine haroşa olarak öreceğim. Arka yüze geldiğimde ilmeklerimi kesim yaparak yeleğimi bitireceğim. Ben de 4 diş haroşamı öreyim. Yeleğimin etek ucunda 4 diş haroşa sıramı ördüm. Örneğimin ön yüzünde de yine bir sıra karşıya kadar ördüm. Arka yüzde kesimimi yapacağım. Şöyle modelimin arka yüzündeyim. Burada şimdi ilmeklerimi keseceğim ve yeleğimizi bitirmiş olacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Sonraki ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde keseceğim. Sonrasında düğmelerimi dikip yeleğimin son halini sizlerle paylaşacağım.
Yeleğimin etek ucundaki kesimini tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Güzel bir yelek çalışması oldu. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.